Nasıl çevik yaşam? Bir önceki videoda niçini konuşmuştuk. Niçin konusunda eğer yeterince güçlü hissetmiyorsanız bence biraz daha kafa yorun. Ondan sonra sıra nasıl'a gelir. Çünkü bir şeylerle uğraşmanın yolu her tarafa böyle el atmak, o ipe sarılmak değildir. Zaten yaşamın bunlarla geçiyor. Sürekli üzerine yığılmış olan farkındalıklar var. Yapabileceğin binlerce, on binlerce şey var. Hangisine nasıl el atacağını şaşırmış durumdasın. Birini alıyorsun, öbürünü bırakıyorsun. O gitmiyor, öbürü ilerlemiyor. Bu faydalı olacak gibi ama nasıl yapacağını fark edemiyorsun. Büyük bir çokluğun altında yığılmış kalmış durumdasın. Farkındalıklar önemli gibi geliyor. Farkındalıklar peşinde koşuyorsun ama farkındalıkları yaşamına değil, sırtına alıyorsun. Sırtına tekrar alıyorsun. Bir tane daha, bir tane daha ve altında çöküp kalıyorsun. Yapmamız gereken şey, yapman gereken şey farkındalıkları yaşamına almak. Ama hangisi nasıl? Yüzlerce farkındalık, binlerce farkındalık var. Herhangi bir videoyu izlediğinde, bir kişisel gelişim kitabı okuduğunda, bir dostunla sohbet ettiğinde zaten bir sürü farkındalık yağıyor. Ama bir sürü bunların altından nasıl kalkacaksın, nasıl ilerleyeceksin, neyi yapmak doğru, neyi yapmak şimdi, şu an hayatının bu noktasında senin için doğru? Bunun cevabını bulmak çok da kolay değil. İşte bunun için soruları şöyle sormalısın. Niçin? Sonra nasıl? Sonra ne? Hatta niçini sorarken birkaç kere sormalısın belki. Niçin çevik yaşam? Bununla ilgili tatminli bir cevabını oluşturmaya çalış kafanda. Gerekirse önceki videoyu tekrar izle, tekrar düşün. Niçini güçlü bir hale getirdiğin zaman sıradaki soru nasıl? Hemen bir şeylere saldırmaya, şunu yapmaya, bunu yapmaya başlamadan önce nasıl yapmak gerektiğine biraz kafa yormak lazım. Burada büyük bir engelle karşı karşıyasın. Çünkü bilmek dediğin şey, çünkü öğrenmek dediğin şey sana çok yanlış öğretilmiş durumda. Özellikle de okul sistemi, toplumun sana dayattığı çeşitli şeyler üzerinden bilmek, öğrenmek kavramı kafanda karma karışık olmuş, tepetakla dönmüş durumda. Bilmek dediğin şey, öğrenmek dediğin şey aslında 3 seviyede gerçekleşir. Eskiler buna ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin derlerdi. Temel olarak ne demek bunlar? Bir şeyi ilim olarak bilmek. Yani duymak, okumak, haberdar olmak. Bu bilmenin bir seviyesi ama çok ilkel bir seviyesi. Sonrasında aynel yakin, görerek bilmek. Yani kendin deneyimlemesen de yaşamın içinde görerek, başkasını da görerek bilmek. Sonra 3. seviye hakkal yakin. Bir şeyi gerçekten deneyimleyerek, yaşayarak, kendi yaşamının içinde tecrübe ederek bilmek. Bilmek dediğimiz, öğrenmek dediğimiz şey aslında bu. Ama sen nasıl bir öğrenmeyle karşı karşıya kaldın şimdiye kadar? Keşfi bir kenara bırakan, merak duygusunu bir kenara bırakan, kendin için, merak ettiğin için, yaşamına geçirmek istediğin için öğrenmek değil de biçimlendirilmen için, toplum için uygun olduğu düşünülen, nereden düşünülüyorsa belirli bir kalıp için öğretilmek durumuyla karşı karşıya kaldın. Aslında yaşama başladığın zaman keşif duygusuyla, merak duygusuyla her şeye saldırıyordun. Bir bebeği düşünün. Ateşe bile elini atar ne olduğunu keşfetmek için. Ondan zarar göreceğini düşünmez, henüz o kalıplarla karşı karşıya kalmamıştır. Yaşama uyumlanmak için tabii ki bazı kalıplar edinmen gerekiyor. Ama bunları kendin için, kendin amaçların için kabul ederek edinmelisin. Oysa yoğun bir biçimlendirilme süreciyle karşı karşıya kaldın. Dediler ki bak 1. sınıf geldin, işte 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi fark etmez bir araya getirildi. Çok lüks bir ortamda olabilir, çok özel bir okulda acayip imkanlarla olabilir ya da işte daha kamu okulunda kalabalık sınıflarda olabilir. Fark etmez. Temel olarak yapı şuydu. Bu insanlar, bu küçük minik insanlar bir araya geldiler.
Bunların biçimlendirilmesi gerekiyor. Bunlar için doğru olan bu, doğru müfredat bu, edinmeleri gereken yetenekler bu. Aynı sınıftaki aynı kişiler aynı şeyleri aynı hızda öğrenmek, edinmek durumunda. Bu saçma sapan bir şey. Bunun öğrenmeyle alakası yok. Bunun öğretmekle alakası var. Bunun merak ve keşif duygusuyla kendini keşfetmek, dünyanı keşfetmek, yöntemlerini keşfetmek ve bunları yaşayarak öğrenmekle ilişkisi yok. Bu tamamen biçimlendirilmeyle ilgili bir şey. Çevik yaşamın nasıl sorusuna gelecek olursak baştaki soruya yeniden dönelim. Nasıl çevik yaşam? Biçimlendirilerek değil çevik yaşam. Kendini biçimlendirerek, keşfederek. Çevik yaşamın temel yöntemi nasılı keşfederek yapmaktır. İlmel yakîn, aynel yakîn, hakkal yakîn olayını tekrar hatırlayın. İlmel yakîn değil amacımız. Yani duyarak, okuyarak, birilerinden haberdar olarak bilmek değil. Onunla ilgili neredeyse hiçbir ihtiyacınız yok. Yaşamınızı nasıl dönüştüreceğinizle ilgili şeyleri zaten şimdiye kadar bilip duymuş durumdasınız. Çevik yaşamda anlattığım şeyler orijinal gelmeyecek size. Teorik bilgi olarak zaten biliyor olduğunuzu göreceksiniz. Hatta çevik yaşamdan yararlanmakta en çok zorlanan insanlar kimler biliyor musunuz? Bunları zaten biliyorum ben modunda olan insanlar. Yaşama geçirmeden teorik bilgiyi bolca biriktirmiş olan, farkındalığı bol olan insanlar. Ne olmuş ki ya bu anlatılanlarda ne var? Zaten bildiğim şeyler dediğiniz noktada o bilmeyi bir düşünün. O bildiğiniz şeyleri yaşama geçirdiyseniz, çevik yaşamın amacı niçine tekrar dönelim. Niçin çok belirleyici. Eğer değerlerinizle uyumlu, tatminli bir yaşamınız varsa, arkadaşım eğer değerlerinle uyumlu, tatminli bir yaşamın varsa o zaman beni dinleme zaten. Niye dinliyorsun bu videoyu? Ama bu yoksa o zaman amacına ulaşamamışsın demektir. Bir dünya kitap okumuş olabilirsin, çeşitli bölümler bitirmiş olabilirsin. Belki psikoloji alanında doktoraya sahip olabilirsin. Ama yaşamında değerlerinle uyumlu, tatminli bir durum yoksa, memnun değilsen o zaman sorun var demektir. Çünkü bildiğin şeyler teorik bilgi seviyesinde kalmış. Gördüğün şeyler başkalarında gördüğün, kendinde gördüğün şeyler seviyesinde kalmış. Yaşamına geçmemiş. O zaman çevik yaşamın nasılı nedir? Keşfederek, merak duygusuyla, deneyerek yapmak, öğrenmek. Yapmanın yolu yapmaktır, onun da yolu yapamamaktır. Bu her şeyde böyledir. Yeni yapmak istediğin, değiştirmek, dönüştürmek istediğin her şeyde dört başı mamur bir halde planını uzun boylu olarak yapmış olarak hayatına bir anda geçiremezsin. Yapman gereken şey harekete geçmektir, uygulamaktır, kendi yaşamının içinde keşfetmektir, deneyerek görmek, yapamamaktır. Yapamama yolundan geçmeden yapmaya ulaşamazsın. Çevik yaşamla ilgili de yapman gereken şey, çevik yaşamı nasıl ne kadar anladıysan, şu ana kadar bilip anladığın neyse onunla beraber yaşamına hemen bu hafta geçirmeye başlamak. Nasıl yani? Çok az bilgim var. Daha ne olduğunu doğru düzgün anlatmadın. Nasıl uygulayacağım? Keşfederek, merak ederek, uygulamaya çalışarak, deneyerek, yapamayarak yapmaya ulaşacaksın. Tanımı tekrar hatırla ve hemen bu hafta eğer geçen hafta uygulamaya başlamadıysan çevik yaşamı bu hafta uygulamaya başla. Kendini, ortamını, yöntemlerini daha iyi tanımak, bunları dönüştürmek ve tatminli bir yaşama hemen bu hafta değerlerinle uyumlu tatminli bir yaşama hemen bu hafta başlamak. Çevik yaşama nasıl başlanır? Başlayarak başlanır. Sonraki haftalarda detaylarına giderek daha fazla birlikte yaşıyor olacağız.